Merhabalar, BA TV'nin sevgili izleyicileri, bugün yepyeni bir Net Sohbet'le sizlerle beraberiz. Bugün Net Sohbet'in özel bir bölümünü yapıyoruz sizlerle. Net Sohbet bugün Malezya'dan bir konuk ağırlıyor. Bugün sevgili Alper İndere ve sevgili Nazlı Saka maalesef yanımda değiller ama çok farklı bir konuğum var bugün. Değerli arkadaşım, kıymetli Profesör Alias Abdurrahman. Alias, welcome to the show. Alias Abdurrahman'ı ben size çok kısaca tanıtayım. Şu anda ekranda da görüyorsunuz web sitesini. Alias Abdurrahman University Technology Malezya Teknik Üniversitesi'nden Faculty of Geoinformation and Real Estate, Coğrafi Bilgi ve Emlak Fakültesinin dekanlığı görevini yürütüyor Profesör Alias Abdurrahman ve bugün sadece 2 günlüğüne bir Türkiye ziyareti yapıyor ve bizlerle birlikte olmayı kabul etti. Bugün Profesör Abdurrahman'la coğrafi bilgi teknolojilerini ve farklı uygulamalarını konuşacağız. Ayrıca bu konuda ilginç web siteleri de sunmayı planlıyoruz sizlere. Ben şimdi öncelikle Alias'tan UTM hakkında çok kısa bilgi vermesini rica edeceğim. Alias, first and foremost, welcome to the show. Thank you very much. I'd like you to give some information regarding your university and your faculty, UTM, first of all. Okay, thank you very much, Dr. Ümit Işıkdağ, for inviting me to this program. Thank you. It is a very good program. UTM is basically developed from a very old technical university. All right. Constructed 1943 something. Yes. And then now we are more or less more than 50 years old. Okay. The major of the university is offering engineering programs. Okay, it's mainly engineering related engineering programs. Universities, Yeah. technical university. Technical university. All right. The only major university in engineering in Malaysia. This is the most popular, I think, university that's offering engineering programs in Malaysia. Basically, UTM produce more than 40% of the engineers in Malaysia. Okay, so it's one of the biggest resource for engineering. Exactly. Your faculty is mainly based on geoinformation and management of geoinformation. So I'd like to carry on by asking, what is geoinformation? Okay, so geoinformation is basically a new term given by the surveying community. Okay. Last time we were called by surveying and mapping. Okay. So now geoinformation, which is a combination of surveying, geodesy, photogrammetry plus computer science subjects. So it's a kind of combination of many different disciplines that's related with managing the information related to location. Yeah. Let's summarize it this way. And we also are very keen on learning another concept. We see it here in our screens as well. It's called geospatial information systems. Let me hear, what do you understand from geospatial information systems and GIS? Okay, some people call it geoinformation system, some people call it GIS. So to me, it's basically these two terms or different terms, they are the same, as long as at the end of the day the user able to make very vital decision for our environment. As long as the user able to do some analysis. Yes. And then make use of this analysis for our own benefits. Okay, thank you very much, Professor Alias. Evet, Alias'la öncelikle kendi okulunu konuştuk. Daha sonrasında da coğrafi bilginin ne olduğunu konuştuk ve ben daha sonra coğrafi bilgi sistemleri hakkında kısa bir giriş yapmasını istedim. Şimdi ekranda da dönersek, coğrafi bilgi sistemlerinin birçok farklı alanda kullanıldığını görüyoruz. Emlak yönetiminden tutun arkeolojiye kadar, çevresel faktörlerin analizinden kent planlamaya kadar geniş bir yelpazede kullanılan, coğrafi bilgiyi içeren, konuma dayalı bilgiyi içeren sistemler, coğrafi bilgi sistemleri ve aşağı yukarı bütün iş kollarında oldukça yüksek oranda kullanıyoruz biz coğrafi bilgiyi. Bugün aslında sadece coğrafi bilginin teknik boyutuna yoğunlaşmak istemiyoruz. Net Sohbet
konseptine uygun olarak bir takım farklı ve sizin de hoşunuza gideceğine inandığımız 3 boyutlu coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili siteler sunmak istiyoruz sizlere. Ama isterseniz öncelikle ben tekrar Profesör Alias'a döneyim ve 3 boyutlu GIS'i nasıl gördüğünü bir sorayım. Professor Alias, okay, I talked about GIS and GIS concepts, but the world is changing in a way that is going 3D now. Exactly. What do we understand from 3D GIS? What is 3D GIS? 3D GIS is a very interesting new subject in GIS. Okay. We used to use all GIS which is in two-dimensional. Yes. And now if we can develop or put one more D to the Yes. existing system will be very nice. Okay. 3D GIS will be very useful for people out there Okay. so that they can, for example, by using 3D GIS, users should be able to understand the problem or the phenomena or objects Okay. better Okay. than the previous version. Okay. Thank you very much. Evet, Alias'ın 3 boyutlu coğrafi bilgi sistemlerine bakışı günlük haritalarımızdan artık bir dönüşüm içerisinde 3 boyutlu sistemler ve haritalara geçişin olduğunu söyledi. Oldukça fazla aslında biz farkında da olmadan 3 boyutlu harita uygulamalarını kullanıyoruz. Bunlardan bir takım örnekler sunmak istiyoruz bugün biz sizlere net sohbet içerisinde. Bunların en bilineni, tekrar ekrana dönecek olursak, 3 boyutlu bina atölyeleridir. 3 boyutlu bina atölyelerinde birçok kullanıcı binaları 3 boyutlu olarak kendi programlarında çizmekteler ve daha sonra bunları kendi istedikleri gibi modellemekteler ve 3 boyutlu olarak internetteki çeşitli sitelere yüklemekteler. Bunlar daha sonra belli başlıklar altında toplanmakta ve 3 boyutlu olarak da sunulmaktadır diyoruz. Bunların en bilineni Google'ın 3D atölyesi ve şu anda ekranda birçok farklı modeli görüyorsunuz. İşte gerek ev modelleri olabilir, gerekse değişik ibadet yapılarının modelleri olabilir. Küçük ağaçlardan, küçük bina parçalarından tutun da dünyanın en görkemli yapılarının 3 boyutlu gösterimlerine kadar birçok modelleri biz 3 boyutlu atölyelerin içinde görebiliyoruz. Ayrıca yine Google 3D atölyesinin içinde yapı modelleyici denen bir fonksiyon da var. Burada da yapınızı 3 boyutlu olarak modelleyebiliyorsunuz. Tabii ki mesele sadece modellemekle sınırlı kalmıyor. Navigasyon fonksiyonları için de 3 boyutlu sistemler oldukça işimize yarıyor ve kullanılmaya da başladı. Yine ekranda gördüğünüz Google Earth kullanılarak yapılan bir simülasyon, arabanın bir noktadan diğer noktaya 3 boyutlu bir kent içinde yol almasını izliyoruz ve özellikle Malezya'da da oldukça önem veriliyor 3 boyutlu simülasyonlar. Alias, this is a 3D simulation as you see in the screen of a car finding its way and navigating through 3D. But most important thing, I think, behind this infrastructure is the 3D information infrastructure, let's say. What do you think about this, about 3D information infrastructures? I think they are quite well developed in Malaysia. Thank you for this question. Basically, 3D SDI in Malaysia, we are about to launch a project with Malaysian Center for GIS. Okay. We call it 3D SDI. 3D spatial data infrastructure. Yeah. Okay. It is based on 3D city model. Okay. Database that we have at the moment. Okay. So this will be the future of the or very near future of the SDI community in Malaysia. Okay, thank you very much. Evet, 3 boyutlu coğrafi bilgi sistemlerine Google Earth gibi programlara altlık olması açısından 3 boyutlu veri altyapıları da üretiliyor. Malezya bu konuda gerçekten Amerika gibi, Almanya gibi dünyadaki önde gelen ülkelerden biri konumuna geldi. Son yıllarda yaptıkları çalışmalarla birlikte ve bizim de Profesör Alias'la tanışıklığımız
bu gruplar içerisindeki toplantılarla başlamıştı ve hem navigasyon cihazlarının içinde biz artık yavaş yavaş 3 boyutlu binaları görmeye başladık, hem de internette çok farklı alanlarda 3 boyutlu coğrafi bilgi sistemlerini görebiliyoruz. Şimdi umuyoruz genç yaştaki izleyicilerimizin hoşuna gidecek bir ufak demo var. Ben birazcık bu kamyonu kullanayım. Siz de bu 3 boyutlu GIS'de neler yapılabileceğini tekrar hayal etmeye başlayabilirsiniz. Gördüğümüz ortam yine bir 3 boyutlu coğrafi bilgi sistemi. Aslında her ne kadar çok güzel bir oyun gibi görünse de bir sütçü kamyonu bu ve biz gerçek veri üzerinde, bu oyun için modellenmiş bir veri değil, gerçek bir veri, gerçek uydu görüntülerinden alınmış ve daha sonra yükseklik verisi işlenerek oluşturulmuş bir veri seti üzerinde şu anda gördüğüm kamyonu zor da olsa kullanmaya çalışıyorum. Ve bu veri setleri şimdilik sadece görselleştirme amacıyla da yoğun olarak kullanılsa, ileride artık bütün farklı analizlerimiz, özellikle bina yapımı sırasında ki farklı analizlerimiz de kentsel oluşumun görselleştirilmesi alanındaki farklı analizlerimiz de artık 3 boyutlu coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak yapılmaya başlanacak. Ben bu arada sizleri azıcık daha kamyonumla baş başa bırakırken bunlara altlık teşkil eden yapıları sorayım Alyas'a. Alyas, one of the key elements of these 3D information infrastructures is the digital 3D city models. Will they be the key sine qua non requirement for the future of GIS? What do you think? Will they be key in the future? Yeah, this is another interesting subject, Okay. Dr. Ümit, as far as the 3D city model is concerned, combined with GIS. Yeah. Will it be great combination? Mm-hmm. Because 3D Yes. city model should be able to give more detail Okay. as far as the building is concerned. Not just Okay. building, I can say, including street furniture, Okay. plants, Okay. and other small objects within the city. Okay. In Malaysia, we just embarked on this project for Putrajaya city. Yes. We managed to complete 1 kilometer by 4 kilometer area Okay. in the city, funded by federal agency. Okay. So Let we me- are very interested in this. Yes, let me explain them to our viewers in brief. Evet, 3 boyutlu coğrafi bilgi sistemlerine yine altlık teşkil eden 3 boyutlu kent modelleri gerçekten gelecekte hem bilgisayar mühendisliğinin, hem yazılım mühendisliğinin, hem haritacılığın, hem kentsel planlamanın çok önem verdiği konuların içine girecek. Profesör Alyas'ın bu konuda dünyada yazılmış çok da önemli bir kitabı var. Onu da belirtmek isterim. Bu 3 boyutlu kent modelleri sadece binaları değil, ağaçları, kentteki diğer eşyaları, yapıları, farklı mobilyaları da modelleyebiliyor. Malezya'da özellikle yeni gelişen teknoloji vadilerine çok önem veriliyor. Onlardan bahsetti birazcık ismini vererek Profesör Alyas. Bir Putrajaya bölgesi var Kuala Lumpur yakınlarında ve bu Putrajaya bölgesi tamamen yönetimi bu 3 boyutlu coğrafi bilgi sistemleri ve sayısal kent modelleri eşliğinde yapılıyor ve oldukça büyük bir araştırma önceliği de verilmiş durumda. 3 boyutlu modeller demişken bu konudaki önemli bir, tekrar ekrana dönecek olursak, önemli bir standardı da sizlerle paylaşmak isterim. Almanya'da başlayan bir inisiyatifin bütün dünyaya yaygınlaşması sonucu ortaya çıkan bir standart, kentsel 3 boyutlu kent modelleme standardı. CityGML ismiyle anılıyor ve CityGML'de farklı detay seviyelerinde binalar ifade edilebiliyor. Binalar üzerinde kaplamalar bulunacak şekilde de ifade edilebiliyor. Onun dışında binaların içine girip dolaşabileceğiniz bina modelleri de var. Okay, Professor Alyas. So CityGML as a standard is now becoming a huge and well-known standard in the area of 3D city modeling. So there are
levels of detail in CityGML, isn't it? Yeah. There are different levels of detail. There are different level of details. Yeah. I think there are 5 level of details. Yes. Begin with level of detail 0, Okay. level of detail 1, Okay. 2, 3, and then 4. Okay. The cost one is of course level of detail 0, Okay. which is only give us terrain. Okay. And then of course the last one is or the highest detail is the LOD 4, Yes. which is can give us every unit of this. For example, in this this building, Okay. we can sometimes you can fly, navigate in the building. Okay. That is LOD 4. Okay. Evet, Profesör Alias'ın da belirttiği gibi farklı detay seviyeleri de mevcut. Modellerde bu modellerin en düşük detay seviyesinde biz sadece yer şekillerini ve arazi yapısını görebiliyoruz. Detay seviyeleri arttıkça da binalar daha detaylı görüntülenmeye başlıyor. 3. detay seviyesine geldiğimizde biz pencereleri, kapıları görebiliyoruz. 4. detay seviyesine geldiğimizde artık evlerin içerisindeki odalar görüntülenebiliyor ve son derece farklı da kullanım alanları var. Özellikle afet yönetiminde çok önem taşıyor modeller. Afet yönetiminde özellikle kaçışın otomatikleştirilmesi anlamında da çok büyük bir önem taşıyor ve tekrar oradan döneyim soruya. Professor Elias, these models are also used in emergency management for modeling to evacuation and so on and so forth. Yeah, So yeah. 3DGIS is becoming also important on disaster management, emergency management. What do you think? Yeah. So 3D GIS is very important nowadays because by having 3D in such system, Yeah. the user should be able to navigate within the building, within the terrain itself, and then sometimes this we can use during the evacuation event, Yeah. like building on fire, for example. And then there is a recent development or research in this area done by various colleagues in Europe, for example. Try to use the 3D topology Okay. for getting neighboring information within the building itself. Okay. So this is very useful for people who to put the fire off Yeah. in the building. It's becoming a key. Yeah. Evet, 3 boyutlu bilgi Profesör Elias'ın da belirttiği gibi oldukça önem arz eder bir konuma geldi. Özellikle bu komşuluk ilişkilerinin odalar arasında bilinmesi ve bir odadan bir odaya hem insanların nasıl transfer olacağını hem aynı zamanda tersten düşünürsek yangının da nasıl transfer olacağını hesaplayabilmemiz bu afet kurtarma çalışmalarında oldukça büyük bir önem arz ediyor diyoruz. Hep afetten, 3 boyuttan bahsettik. Bir de verinin elde edilmesiyle ilgili bir başka konuya gelelim şimdi. Bu da uydular. Dünyamız üzerinde birçok gözlem uydusu bulunuyor ve gözlem uydularından da çok farklı çözünürlüklerde fotoğraflar çekiliyor. Biraz önce gösterdiğimiz sütçü kamyonumuza, ekranımıza geri dönecek olursak bu kamyonun çeşitli aslında uydu fotoğrafları üzerinde hareket ettiğini göreceğiz. Gördüğünüz gibi bazı yerlerde yükseklik bilgisi girilmediği için kamyonumuz sanki bazı binaların üzerinden ezip geçiyormuş gibi görünüyor. Halbuki işte şu binaya yaklaştığımız zaman yükseklik bilgisi olduğu için biz kamyonumuzun bu binanın boyutu karşısındaki boyutunu görebiliyoruz. Bu bilgilerin alınmasında kullanılan birçok farklı uydu var. Ayrıca uçaktan da çekimler yapılarak çok farklı veri setlerine erişilebiliyor. Bu tekniklerin tamamına biz uzaktan algılama diyoruz. I'll come to the issue of remote sensing. So one of the information acquisition methods for generating these models is sensing the Earth from above, if you like. What do you want to say about remote sensing? It has been considered as a key technology for over years and now, and still it has some importance, isn't it? Yeah. Basically, we can use this latest technology in remote sensing. Remote sensing itself is quite not new in GIS, but we can use the recent one like oblique mapping technique in order to get a very nice texture of the building, and then contribute to the 3D model for the city. Okay. Evet.
Gerçekten Alias'ın da dediği gibi uzaktan algılama teknolojileri de çok yeni olmamasına rağmen güncel gelişmeler ve güncel haritalama teknikleriyle oldukça fazla önem kazanıyor gitgide. Hem verinin alıp getirilmesine yönelik teknolojiler hem verinin sunulmasına yönelik teknolojiler. Bilimsel çabalar yok. Bilimsel çabalar yok. Ayrıca toplumsal bir takım çabalar da var. 3 boyutta haritalar üretmek için. Bunların en bilineni ise ekranda gördüğümüz OSM 3D projesi. OpenStreetMap 3D ya da açık yol haritası 3D diye tanımlayabileceğimiz projede insanlar 3 boyutlu olarak caddelerini, sokaklarını, çeşitli mekanları modelleyebiliyorlar. Daha sonra bu veriyi kullanabilen bir takım yazılımlarla siz gerek verinin çeşitli yerlerinde 3 boyutlu olarak dolaşabiliyorsunuz, gerekse bu veriden aldığınız bir ufak veri setiyle kendi şehrinizin modelini kolaylıkla oluşturabiliyorsunuz. Açık kaynakta artık 3 boyutlu coğrafi bilgi sistemlerinde her alanda olduğu gibi önem kazanıyor. Ben tekrar Alias'a dönüyorum. Profesör Alias, the use of community modeling and open source information is getting much and much important in 3D GIS, like it's happened in every area, in every other area. What do you think about the open source and community efforts in getting and publishing 3D information? This kind of mechanism of open source development will be very good for users in large, because at the end of the day the development time will be much reduced. Yeah. At the end of the day, the cost of the software itself going to be on the user side, which is from high end to the lower end, and at the end of the day, user effort to purchase this kind of open source basis software. Thank you very much. Evet, Profesör Alias'ın da belirttiği gibi hem çok kişinin bir konu üzerinde çalışmasından dolayı bu veriyi üretmek için geçecek zamanın kısalmasının öneminden bahsetti ki aynen katılıyorum. Ayrıca veri üretmek çok maliyetli bir iş. 3 boyutlu coğrafi bilgi sistemleri için veri üretmek çok maliyetli bir iş. Bu maliyetin de düşmesi söz konusu. Programın başında verdiğimiz araçlarla da aslında kullanıcıya yaptırılan modellemelerde yine maliyet bakımından çok büyük kazançlar söz konusu oluyor ve bu tip çabaların özellikle yine büyük alanlarda afetlerle karşılaştığımız zaman bu afetin etkin yönetimi için ihtiyaç duyacağımız verinin en hızlı bir şekilde üretilmesi bağlamında çok önemli olduğuna inanıyoruz. Hem ben hem de Profesör Alias. Şimdi CityGML'den sonra bir de önemli bir organizasyonu tanıtalım sizlere. ISPRS. ISPRS International Society for Photogrammetry and Remote Sensing oldukça çok araştırma grubu içeren uzaktan algılama ve verinin toplanması ile ilgili gerek uydudan gerek uçaklardan verinin toplanması ile ilgili oldukça fazla araştırmacı ve araştırma grubu bulunan bir organizasyon ISPRS. Ben şimdi biraz ISPRS ile, kendisi de bir grubun başkanı ISPRS'te, Profesör Alias'ın ISPRS ile ilgili bir soru sorayım. Professor Alias, ISPRS is an important organization in the area of remote sensing. Would you just have an introductory speech about ISPRS? Okay, ISPRS is a very international kind of a society, or some people call it NGO, international NGO. So ISPRS is looking into the development of remote sensing, photogrammetry, and nowadays more on a GIS or information system. There are several commissions. There are several commissions within the ISPRS. I think around 8 commissions. Each commission they have a couple of working groups. So me myself is supposed to look into working group 5, commission 2, which is on multi-dimensional GIS. Thank you very much, Professor Alias. Evet, bugün Profesör Alias konuğumuzdu. Kendisi Malezya Teknik Üniversitesi Coğrafi Bilgi ve Emlak Geliştirme
bölümünün dekanıydı. Fakültesinin dekanıydı ve bugün sizlere biraz daha özelleştirilmiş bir konuda, coğrafi bilgi sistemlerinde ve 3 boyutlu coğrafi bilgi sistemlerinde özelleşmiş bir net sohbet sunduk. Belki her zamanki gibi havaalanları yoktu, Alper'in teknolojik haberleri yoktu ama bugün de farklı bir net sohbet izlediğinizi umuyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz hepinize. netsohbet@batv.com.tr'den maillerinizi her zaman olduğu gibi bekliyoruz. Bize göstermiş olduğunuz ilgiye her zamanki gibi çok teşekkür ediyoruz. Bir başka net sohbette görüşmek dileğiyle.